Merhabalar herkese. Hoş geliyorsunuz. Merhabalar. Kameralar da açılıyor yavaş yavaş. Buraya gelen arkadaşlarımıza hem merhaba demek istiyoruz, hem böylesine zorlu bir konuyu beraberce em, deneyimleyeceğiz, üstüne konuşacağız Marianne'in önderliğinde, Marianne Bentzen önderliğinde. Bizden e, herkese hoş geldin derken Marianne'in bir ricasını da iletmek istiyorum. Kendisi yas ve kayıpta kişilerin çok yalnız hissettiğinden bahsetti. Ki bunu biliyoruz zaten bizler de. Ve seminer sırasında kameralarımızın açık olarak temasla regülasyona hatırlatmak için kendimizi kameralarımızın açık olmasına davet etti. Müsaitseniz kameralarınızı açarsanız gerçekten çok seviniriz. O da kendisini bu zor dönemde dinleyen kişiler olduğunu görünce eminim memnun olacaktır. Orada olduğunuzu biliyoruz ama kameralar açık olunca daha farklı oluyor. Müsait değilseniz de gene de arka tarafı ayarlayabilirsiniz. Hazır olduğunuzda gene açarsanız harika olur. Çok teşekkürler. Böyle küçük bir davetle başladık seminerimize. Somatik Deneyimleme Türkiye olarak depremin başından beri elimizden geldiği kadar yurt dışındaki hocalarımızın liderliğinde destek webinarları düzenlemeye çalıştık. Kayıp ve yas konusu çok önemli olduğunu, çok ihtiyaç olduğunu bildiğimiz ama ne zaman neresinden gireceğimizi beklediğimiz bir konuydu. Süreç ilerledikçe kayıp ve yas duygusuları daha da ortaya çıkıyor tabii ki. Hepimiz biliyoruz çalışmalarımızdan. Marianne Bentzen birazdan İlknur tanıtacak, bize kendisinden bahsedecek. Ama ben kendi adıma söyleyeyim. Çok yıllar önce Peter Levine'in somatik deneyimlemeyi kuruş aşamalarında yani beraber konuştukları, beraber bazı şeyleri yolunu açtıkları bir klinisyen, aynı zamanda da bir eğitmen. E, Kendisine sorduk, yapabilir misin? Bu konuyu sen devralır mısın? Sen anlatır mısın bize dedik. Kırmadı. E, Güvenli ellerde olduğumuzu düşünüyorum. Çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum bu akşam. En azından beraberce tekrar hatırlayacağımızı. Şimdi Marianne'e teşekkür ederken sözü İlknur'a bırakmak istiyorum. Tanıtmak için Marianne'i. Teşekkürler Didemciğim. İyi akşamlar ve hoş geldiniz demek istiyorum herkese. Marianne Bentzen, nöroafektif gelişim psikolojisi konusunda uzman, psikoterapist ve eğitmen. Birçok bilimsel makale ve kitabın yazarı veya yazarlarından biri olarak çok sayıda ülkede eğitimler verdi. Birçok uluslararası konferansta sunum yaptı. Tüm Avrupa'da uzmanlar yetiştirmeye de devam ediyor. Marianne'in insan bilinci ve davranışına ilişkin anlayışı, bunu kendi ifadesiyle böyle özellikle almak istedim. Beşikten mezara kadar bilim odaklı nöroafektif gelişim psikolojisine dayanmakta. Psikomotor gelişim, evrimsel psikoloji, travma teorisi, beden temelli mentalizasyon ve sistem odaklı bakış açıları teorik ve pratik uygulamalarının temelini oluşturuyor. Bilimsel yaklaşımının yanı sıra çalışmalarının yıllardır edindiği meditasyon, empatik mindfulness eğitimi ve manevi eğitimden gittikçe artan oranda etkilendiğini de kendisi belirtiyor. Kendisini ben ilk kez Avrupa Somatik Deneyimleme Konferansı'nda izlemiştim ve bilimselliğin hem vücut bulmasına, topraklanmasına hem de anlam bulmasına, yani manevileşmesine, spiritüelleşmesine şahitlik etmek çok etkilemişti beni. Böyle bir konuyu o yüzden hani Marianne'den dinlemek çok daha etkili olur. Hani kayıp ve yasla ilgili
bir webinar düzenleyelim dediğimizde aklımıza gelen ilk isim Marianne oldu ve bu zor günlerde ülkemiz koca bir yas evine dönüşmüşken Marianne'den bu yası nasıl tutabileceğimize ilişkin bize rehberlik eder mi diye ricada bulunduğumuzda hemen kabul etti. Hatta içeride konuşurken bu benim için bir gift dedi. Yani bizim ona bunu ondan istememizi bir gift, bir hediye olarak aldı. Kendisine çok teşekkür etmek istiyoruz. Bu konferansın bir eş zamanlılık eseri, aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Şehitlerimize Anma Günü'ne de denk gelmesi vesilesiyle Çanakkale Şehitlerimizi de saygı ve minnetle anıyoruz. Ve şimdi sözü Marianne'e bırakmak istiyorum. Marianne, that was briefly how thankful we are for you to be here tonight. And İlknur made a brief introduction about you, and floor is yours. Thank you very much. Çok teşekkürler. And I have, as you know, been invited here this evening to spend some time with you around grief and loss in the aftermath of natural disasters. Evet, bu akşam burada Türkiye'de yaşanan doğal afetlerin ardından sizlerle kayıp ve yas konuşmak üzere davet edildim. And this is a process that in a way is much, much larger than any one of us. Bu süreç hepimizden daha büyük bir süreç baktığımızda. And when it's the earth itself that is shaking, it also really disturbs or shatters for a while our sensation of whether we can even trust the earth that we're walking on. Çünkü yer sallandığı vakit bu üzerinde yürüdüğümüz yere olan güvenimizi sarsan bir şey. Güvenip güvenemeyeceğimize karar veremememize neden olan bir şey. So one of the things that we know about this grief process and this shock process, which it is that we know that it has really severe physical actions on us, so that we don't feel safe, for instance. Tabii ki bu yaşadığımız yas ve şokun üstümüzde bir takım fiziksel etkileri de var. Öncelikle kendimizi emniyette hissedemez oluruz. But also so that we have heart palpitations, we can have tightness in the throat, we can have shortness of breath, we can have sweating, we can have dizziness, we can have sleep loss, we can have numbness basically. Ama bunun yanında neler de oluyor? Kalbimiz böyle hızlı hızlı çarpmaya başlıyor. Nefesimiz kesiliyor, terliyoruz, başımız dönüyor, uyuşuk hissediyoruz. Genel olarak bakıldığında uyku sıkıntıları görülebiliyor. We're also working through the sense of the loss that we have sustained, both the loss of people that we love or even animals that we love, but also the loss of homes or cities or functions, things that we just had never thought that we would be without. Ve tabii işin kayıp boyutu da var. Kayıp boyutun içerisinde sevdiğimiz insanları, sevdiğimiz hayvanları, sevdiğimiz şehirleri kaybetme, evimizi, barkımızı kaybetme durumu da var. And probably there are a number of steps that are really, really essential in starting to find our feet again, in starting to take a moving process with this again. And the first one of those is to get a sense of stabilizing on the planet, and that where we are right now in this moment is actually a safe place. Tabii buradan devam edebilmenin yolu şimdi ve burada emniyetli bir yer bulabilmek. Şimdi ve burada stabilize olabilmekten geçiyor. Tekrar ayağımızı, tekrar yolumuzu bulabilmek. And the first part of doing that is to just as you sit wherever you are, as you sit in a chair or on a couch or on a bed, to really feel your sit bones and to feel the sense of the part of you that you're sitting on.
Bunun bir başlangıcı olarak da her nasıl oturuyorsanız, sandalyede olabilir, yerde olabilir, bir minderin üstünde olabilir. Lütfen tam oturma kemiklerinizi hissedin ve oturma kemiklerinizin üstünde oturduğunuzu hayal edin. And also to use your feet and your legs to feel the floor or the ground under you and just feeling that right now it is solid. Ayaklarınız da yere tam olarak bassın ve şimdi ve burada yerin sağlam olduğunu fark etsin. And besides, just a second. Besides that sense of the solidity of the ground, you can, push with your feet against it, or you can stamp your feet on it and feel that it's firm. It Yerin wasn't şu an, but it is now. Yerin şu an sabit bir şekilde durduğunu anlamanın yanı sıra şöyle ayağınızı yere doğru bastırın. Şöyle bir sağlı sollu bir yere doğru vurun. Görün ki sağlam da şu anda. Evet, önce öyle değildi ama şimdi öyle. Excuse me. Kusura bakmayın. The next thing you can do is to lean against the back of your chair. Peki, bir sonra ne yapabilirsiniz? Sandalyenizin arkasındaki kısma doğru şöyle bir yaslanabilirsiniz. And feel the back of your chair, and you can also push against that and lean against that and feel that that too is solid now. Ve sandalyenizin arkasına doğru yaslandığınızda görüyorsunuz ki o da şu an sağlam. So having done that, take a bit of time to notice that quality and take a couple of deep breaths. Ve bunu yaparken bu sağlamlığını ve bu niteliğini fark ederken birkaç derin nefes alabilirsiniz. The next thing that you can do is basically shift a little bit from one sit bone to the other. Bir sonra yapabileceğiniz şey de bir oturma kemiğinizden diğerine doğru ağırlığınızı bir kaydırabilirsiniz. So closing your eyes and taking a moment just to notice that your weight can shift stably from one sit bone to the other sit bone. Gözlerinizi kapatıyorsunuz ve ağırlığınızın bir oturma kemiğinizden diğer oturma kemiğinize doğru değişebileceğini, akabileceğini fark ediyorsunuz. And that as you do that, your whole spine moves and your whole spine is moving all the way up to your head. Bunu yaparken de bütün omurganız da hareket ediyor. Bütün omurganız başınıza doğru hareket ediyor. And as you do that, just close your eyes for a little bit and notice just the sense of your movement. Your spine is moving. Bunu yaparken gözünüz kapalı. Bunu bir duyumsayın bakalım. Omurganızın hareket ettiğini duyumsayın. And you can also move your head just a little bit from side to side. Aynı anda başınızı da biraz bir taraftan bir tarafa doğru hareket ettirebilirsiniz. And letting go of your breathing, just notice how the exhale passes out of you. Just notice that the exhale can allow itself to release and release to your body, really, to the ground. Ve nefes verirken de verdiğiniz nefesin nasıl serbest bıraktığını ve bedeninizi yere doğru nasıl yerleştirdiğini fark ediyorsunuz. So having done that, take a bit of time just to stretch any stiff areas or any tight areas. It could be your shoulders, it could be your stomach, it could be your back, it could be your legs. Just take a little bit of time to stretch those and take a few deep breaths again. Sonra da kastınızı düşündüğünüz herhangi bir yer varsa onları şöyle bir esnetin, şöyle bir gerinin, sonra yine derin bir iki nefes alın. And as we do that, again, just noticing what are the areas that I'm stretching, what are the areas that I'm getting in touch with. Ve bu esneme esnasında nerelerimi esnetiyorum, neremle temas haline geçiyorum, onu da bir fark edebilirsiniz. Noticing that you can take a deep breath and you can release it. Derin bir nefes alabileceğinizi ve sonra o nefesi bırakabileceğinizi fark ediyorsunuz. So the next thing I would like you to do is, those of you who are willing to please take the
to make yourself visible so that we can see you. Because one of the important things about this process is that we are holding this together, that we're not alone doing it. Bir sonra yapmanızı istediğim şey de kendinizi görünür kılmanız lütfen. Çünkü burada yalnız değiliz, izole değiliz. Biz bu alanı beraberce tutuyoruz. So as we look at each other, as we start to come online, take a bit of time just to look at the people that are here. Burada bir araya gelirken şöyle bir bakın bakalım, online olan arkadaşlarımıza bir bakalım. Aramızda olanları bir görelim. Most of you, I think, are on the first page right now, but there are several of you. So just looking at the pages and taking a moment to identify the people that you know. Sayfalara bir gezin bakalım. Acaba tanıdığınız yüzler var mı? Having done that, thinking about this sense of the earthquake and just feeling how enormous it was. Ve bunu yaparken depremi düşünün. Ne kadar kocaman bir şey olduğunu fark edin. And in that sense of the vastness of this process, see if you can find an image that feels right to you. How much bigger is it than your body? Use your arms to get a sense of how big that size is of this earthquake. Ve depremin boyutlarını düşündüğünüzde bunun sizden ne kadar daha büyük olduğunu fark edip şöyle kollarınızla bunu bir gösterebilir misiniz? Ne kadar büyüktü? And take a look at the others that are also this feeling and seeing this sense of this huge experience. Diğerlerine de bakın. Bakın herkesin nasıl gösteriyor. O deneyimi kocaman haliyle nasıl gösteriyorlar. Ne kadar büyük olduğunu gösteriyorlar. Yeah. They have looked at each other. So we have this huge sense of the size of this earthquake, and not just the physical size of it, but the emotional size of it, the size of it that tells us that our lives have changed because of this, our society has changed because of this. That size. Depremin boyutları gerçekten büyük. Sadece fiziksel boyutu değil, aynı zamanda duygusal boyutu da çok büyük. Ve bu büyüklüğünden ötürü hayatlarımız değişti. Toplumlarımız değişti. And take a feeling of how big that is and what the symbol of that is for you. What is the symbol? Bunun ne kadar büyük olduğunu düşünün ve bunun bir sembolü olsa bu sembolün neye benzeyeceğini ya da bu sembolün ne olacağını hayal edin. And as you do that, also to look around at the others here and notice that you're not holding it alone. We're holding it together. It happened to you as a community, and you are holding it with each other. And some of us from other countries are trying to hold as well with you. Bunu yaparken de diğerlerine bakın. Bakın siz bunu tek başınıza tutmuyorsunuz. Bunu tutan bir sürü kişi var. Çünkü bu bir toplum olarak size oldu. Tek başınıza size değil, toplum olarak oldu. Ve hatta siz bunu toplum olarak tutmakla kalmıyorsunuz. Başka ülkelerden bir ucundan tutmaya çalışanlar da var. And take a moment also to sense what part of your body is feeling the pain of this process, and put your hand there on that part of your body. Bakın bakalım bedeninizin hangi kısmı bu sürecin acısını taşıyor. Bedeninizde o kısmı görebildiğinizde oraya bir elinizi koyabilirsiniz. I'm just noticing under your hand that there's still a breathing process that's just happening there. Ve elinizin altında hala devam eden bir nefes olduğunu fark edin. It's also that there is no single way to grieve. We go through the shock trauma part first, and then after that, the grief starts to blend in with the trauma. And particularly the first year or the first 2 years are the hardest, that we have to have space to grieve, but we also have to have space to not grieve, so that we have to separate out. I have time to grieve and I have time to live my life. Both of these are necessary.
Tabii böyle durumlarda önce şok travması yaşanıyor. Şok travması olduktan sonra yas daha sonra işin içine dahil olmaya başlıyor. Özellikle ilk 1-2 yıl en zoru. Bu noktada yas tutacağınız ve yaşamınıza devam edeceğiniz zamanı ayırmak lazım. Yasa da zamanım olacak, yaşamımı devam ettirmeye de. One of the things that we know as you are still holding whatever part of you holds the grief in you, let your hands be kind to that part of your body. Ve o yası tutarken, eliniz o acının üzerinde dururken, elleriniz size iyi davransın, nazik davransın. And at the same time, to hear a little bit about what we know about working with grief. Many of you, or all of you by now, know something about how to work with trauma. Tabii yasla çalışırken pek çoğunuzun bildiği gibi travma ile çalışmayı biliyor olmak da önemli. So when we work with grief, we know that if we go deeply into grief and that's all we do and we're trying to finish it, that is not functional. That doesn't work. Yasla çalışırken hani böyle derin bir şekilde yasa dalayım, ondan sonra o orada bitsin. Biliriz ki bu işlevsel değildir. The other thing that we try to do is to push the grief away and then keep on living our lives. Bir diğer şey nedir? Yası itmeye çalışmak ve hayatı yaşamaya devam etmeye çalışmak. None of those two things work alone. We have to do both. Bu ikisi de işlemez. Ne yapmamız lazım? Tek başına işlemez bunlar. Bunları beraber ele almak gerekiyor. So we as therapists or psychologists or trauma therapists or social workers, whatever our job is with people, we have to give ourselves space to grieve, both for ourselves, but also for the secondary trauma that we get from working with people that are devastated. Burada ister terapistler olalım, ister psikolog, ister sosyal çalışmacı, yardım pozisyonunda bulunduğumuz işimiz her ne olursa olsun hem kendimize hem kendimize yas tutma alanı açmak lazım, hem de çalıştığımız insanların yası üzerinden uğrayabileceğimiz o aslında etkilenme için de alan açmak lazım. And the thing about natural disasters like earthquakes is that we are all in them together. So in a certain sense, there isn't your pain and other people's pain. It's the same pain. Doğal afetleri düşündüğümüzde görürüz ki aslında bütün toplum bunun içinde. Yani onun acısı, benim acım diye bir şey yok. Bu acı hepimizin acısı. What we know from research is that the people that manage best are the people that take some time every day to grieve or to rage, to do whatever they need to do emotionally, to allow the feelings and to allow the ways that we can start to integrate these terrible memories. Bu süreçleri en iyi yönetenler kimlerdir diye bakıldığında şöylesi kişiler karşımıza çıkıyor. Her gün belli bir zamanı az da olsa yasına ayıran, belli bir zamanı az da olsa duygusuna, öfkesine, her neyse dışa vurmak için yapmak istediği, onu yapmaya ayırabilen kişiler daha iyi yönetiyor. And that when we have done that, when we have taken that time and we have a special time zone every day, we have maybe an hour every day, you can see how much time you need, but at least I would say half an hour, maybe an hour to grieve, then, and have whatever feelings you have, then you set that aside and then you go on to live your life so that when the feelings come back and you're not in your grief process, you basically say to them, go to that space, go to that time. I will take care of you tomorrow evening at 6 o'clock. Hı hı. Bu yası tutmak için ayrılan zaman yarım saat olur, 1 saat olur. Sizin zamanınız ne kadarsa. Ama onun bir zamanı olsun. Ve siz o zamanda yasınızı yaşayın, duygunuzu yaşayın. Ve sonra hayatınıza devam edin o saat bitince. Eğer siz normal yaşantınıza devam ederken bir takım duygulanımlar içine girerseniz de onlara şöyle deyin. Yasımı tuttuğum yere gider misin? Ben de geleceğim. Seninle ve diğer bütün duygularla kalacağım. Şu saatte şurada.
One of the most central things about of understanding grief, I think, is that it belongs to a really primitive system in our bodies, a very old emotional system. Yası anlayabilmek için şunu bilmek gerekiyor. Yas bedenimizde gerçekten çok ilkel, çok derinde bir sistemin parçası. Deep in the emotional system, deep in the limbic system, we have centers that deal with our sense of attachment, our sense of belonging with other people, our sense of belonging in this world. Çünkü limbik sistemimizin derininde, duygu sistemimizin derininde bağlanmayı bildiğimiz, diğer insanlarla temas etmeyi bildiğimiz birine ya da bu dünyaya ait olmayı deneyimlediğimiz bir yer var. And when we lose other people, or when we lose the world that we know because it has collapsed, then that system, that very primitive mammalian system of connection, of feeling that we are embedded in relationship, suddenly is torn apart. Böylesi afetlerde sevdiklerimizi, sevdiğimiz yerleri kaybettiğimizde işte o çok derine gömülü olan, o memeli içgüdümüz, bağlanmamız, güvende hissetmemiz, ilişkinin içine o gömülü tarafımız kırılıyor, zedeleniyor. And that is actually what grief is. Aslına bakacak olursanız yas dediğimiz şey de budur. It's that sense of being torn apart from those or that we are connected to at very deep level, perhaps the deepest level that we can feel it. Bağlantıda olduğumuz, temasta olduğumuz kişiden ya da şeyden yırtılıp ayrılma hali ve bunu çok derin bir yerden hissederiz yas içerisinde. It's a very slow system. Bu çok yavaş işleyen bir sistemdir. Because it's based on attachment dynamics. Çünkü bağlanma dinamiklerine temellenmiş bir yapısı var. It's based on the way that we learn to connect to other people. Diğer insanlarla nasıl temas etmeyi, nasıl bağ kurmayı öğrendiğimize kadar gidiyor hikayesi. And the way that we learn that is slowly. We learn it as we grow into our relationships, our love relationships. Bunu nasıl öğrenmiştik biz? Yavaş yavaş. Tanıdıkça, ilişki kurdukça, büyüdükçe öğrenmiştik. And that's why the grief process also goes slowly and needs repetition. O yüzden yas süreci de yavaş ilerler. O yüzden yas süreci de tekrar gerektirir. So one of the most important things that we can do is to allow the time that it needs, but also to keep that time contained so it doesn't spill over into our whole lives. İşte bu yüzden yapmamız gereken şey ona bir alan açmak, ona bir zaman tanımak ama bu zamanın ne kadar olduğunu da bilmek. Böylece yas dairesi hayatımızın geri kalan alanlarına da dağılmasın. We get some different feelings, emotions and feelings that go with this. We can, obviously we're sad, or we long for the person or the people that are, or the places that are not there anymore. We become depressed, we feel lonely. Tabii ki yasa eşlik eden farklı duygular, hisler de var. Üzüntü var, özlem var, kaybettiğimiz kişilere, şeylere, yerlere, depresyon var, yalnızlık var. We have a sense of helplessness, or we have a sense of losing control. Çaresizlik ya da kontrolü kaybetme hissi var. We can also drop into the traumatic responses because this dynamic of losing the other also activates the traumatic set in our system. Travmatik yanıtlar da verebilir insan. Çünkü sevdiği birini kaybetmiş olmak içeride kurulu bir takım travmatik düzeneyi de tetikleyebilir. So that we become frightened or panicked or anxious. There may also be people we don't know where they are. Korkmuş hissedebiliriz, kaygılı hissedebiliriz, panikte hissedebiliriz. Kişilerin nerede olduğunu bilmiyor olabiliriz. Or we can also be apathetic. We can kind of give up and don't know what to do or how to do it. Ya da apatik olabiliriz. Ne yapacağını, ne duyacağını, ne hissedeceğini bilemez bir halde de bulabiliriz kendimizi. So please let me see some hands, either just your hand like this, or else your hand down in the reactions.
like a hand, like what? Yeah. Like that, like the clapping hand. So hands to see how many of you recognize those feelings in yourself or those you work with. Bu duygular sizde ya da çalıştığınız kişilerde tanıdık geliyor mu? Bana bir gösterebilir misiniz? Eğer tanıdık geliyorsa elinizi kaldırın ya da alttan bir reaksiyonla gösterin. Tanıdık geliyor mu? And just keep your hand up for a little while so I can see all of you. Elleriniz bir havada kalsın eğer size tanıdık geliyorsa. Ben hepinizi göreyim böylece. Yeah. And that is so important, first of all, to recognize that and to share that that's how it is. It's not because there's anything wrong with anybody. That's just how these things are. Bu çok önemli. It has that pain. Hı. Bu çok önemli. Bunu tanıyabiliyor, ayırt edebiliyor olmak önemli. Bunda utanılacak bir şey de yok. Çünkü herkes böyle. So if you take a look around all the hands, you can see again that you're not alone. We're not alone with this. This is something that we share. So take a moment to just feel all the people that recognize this along with you. Bütün elleri havada o diğer katılımcılarımıza baktığınızda görüyorsunuz ki yine bu işin içinde de yalnız değilsiniz. Bu sizin tek başınıza tuttuğunuz bir şey değil. Bu bir temas anı burası şu anda. Bakın yalnız değilsiniz. O duygulanımlar herkeste var. Not just on the first page, but on all the other pages where you can see people. Sadece ilk sayfada değil, görebildiğiniz diğer sayfalarda da insanların elini havada görüyorsunuz. So some of those people you may know and you already know that you share this with them, but there are so many more. Bunlardan bazılarınıza, bu katılımcılardan bazılarını tanıyorsunuzdur, belki daha önce görmüşsünüzdür. Ama bazıları tanımadığınız insanlardır ve onlar da böyleler. And notice what it does to your own feelings that this is something that we share, that we're holding this trauma and this grief together. Peki bunu fark etmek sizde ne hissettiriyor? Bunda yalnız olmadığınızı, bunun paylaşılan bir yas olduğunu fark etmek sizde ne hissettiriyor? And we'll take just a minute to sense that. Bunu duyumsamak için kendinize biraz zaman verin. Yeah. Evet. And noticing your breathing. Ve nefes alıp vermenizi fark ediyorsunuz. As you take in this sense of these people. Bütün o insanların da bunu hissettiğini, duyduğunu biliyor olmanın hissiyle beraber bunu içinize alırken and even if grief comes up and a wave of grief comes, you can still see or you can sense the other people that are here. Yas duygusu gelse de baskın olsa da şu anda bakın bakalım diğerleri de var burada. Onlar da bununla beraberler. And even if your own video is turned off, we know that you're there and you know that we are here. Videonuz kapalı olsa da biliyoruz ki oradasınız. Siz biliyorsunuz ki bizler buradayız. Okay, so I'd like to hear, you can take your hands down now. Peki, şimdi ellerimizi indirebiliriz. And those of you who are willing, I'd like you to say just one or two words, and I'll have them translated into English. One or two words about how does this feel to you right now? Bu nasıl hissettirdi size şu an? Bunu belki bir sözcükle yazarsınız, bir iki sözcükle chat'e. Onları çevirttireceğim. Our participants already shared, Marianne, and I'll start. Being in the same emotion, sharing the same emotion, trust, togetherness, feeling contained, feeling embraced. Yeah. And are there more? More solidarity. My tears get relaxed. Relaxed, feeling that we're not alone. Yes. Everybody's heart is aching. I'm not alone. Everything got softened. Yeah. It made me more, I feel supported. It made me feel more resilient
to see, to connect with others. Yeah. My heart aches, but I'm not alone. Yes. Solidarity, Yeah. feeling understood that I'm not alone. We are not alone. Evet, yalnız değiliz. And that is the heart of grief, is this pain, this tearing in our experience, in our lives, tells us that we are alone, but we are not alone. The ones that we have lost are lost, but there are so many other people that love us and that we love. Burada çok anahtar bir nokta bu yalnız olma. Çünkü yaşanılan duygu, kayıp der ki yalnızsın artık. Ama kaybedilen kaybedilmiştir. Ama bizim sevdiğimiz başkaları da vardır. Bizi seven başkaları da vardır. So it's really essential, while we process that loneliness, that we also can set it aside and remember and see and feel the people that are still here, that are with us and that are holding this huge trauma with us. İşte bu nedenle bu yalnızlık hissi geldiğinde bir taraftan bu yalnızlık hissiyle kalırken aynı anda da şunu hissedebilmek mümkün. Diğerleri de var. Onlar da yanımda. Bu çok kocaman bir şeydi ve biz bunun içinde birlikteydik. So that's the emotional side of things, which is really the core of the grieving process. Bu işlerin duygusal boyutu ve bakıldığında yaz sürecinde çok merkezi bir yer alıyor. And I'll have more to say about that in a little bit. Birazdan bununla alakalı birkaç şey daha anlatacağım. But there are also other parts of this. One of them is more cognitive and one of them is more physical. Bunun diğer öğeleri de birisi daha bilişsel, birisi daha fiziksel olmak üzere iki grupta incelenebilir. We know that grief hits us so deeply that our physical body is affected by it. Biliyoruz ki yas bizi çok derinden vurur. O nedenle fiziksel bedenimiz de etkilenir. So you may find that you have trouble sleeping. Bu nedenle uyumakta zorluk çektiğinizi fark edebilirsiniz. You may also find that you are more prone to get different illnesses. Your immune system isn't functioning as well as it usually does. Bağışıklık sisteminizin her zaman olduğundan biraz daha zayıfladığını, hastalıklar kapma, hastalanma eğiliminizin biraz daha arttığını da fark edebilirsiniz. And you may also feel that your heart is actually either missing a beat here and there, or it beats very quickly. And that's also normal, that your heart can actually be affected. It doesn't contract the way it usually does when we are in grieving processes. Böylesi bir yaz süreci içerisinde kalbinizin her zaman attığı gibi atmadığını dahi duyabilirsiniz. Bazen biraz daha hızlı, bazen sanki bir tık atmadı gibi ve sonra devam etti gibi. So that's the physical process, and we're going to do a little bit with that right now. Bu yasın fiziksel süreci. Şimdi birazcık bunun üstünde çalışalım. So just using your physical hand, I'd like to see how many of you recognize heart symptoms. Peki elleri bir görelim mi yine? Kalple ilgili semptomlar bende oldu diyenler elini kaldırabilir mi? And I'm looking around, so please Bakıyorum hold your sayfalara. hand up. Yeah. Yeah. So a fair number, maybe about half of you that I can see are in that space, or maybe 2/3. So Görebildiğim kadarıyla yarıdan fazlası hatta katılımcılarımızın kalbinde böylesi bir semptom hissetmiş. So I'd like you to feel your hands, to touch your hands with each other, as it were. Şimdi ellerinizi şöyle birbirine bir sürtebilir miyiz? And see if you can find some heat if they're not already warm. Bakın bakalım hali hazırda eğer sıcak değillerse bu ovuşturmadan ötürü birazcık ısınıyor mu elleriniz? And we're going to do two things. The first thing we're going to do is we're going to give ourselves a hug. İki şey yapacağız. Önce kendimizi şöyle bir kucaklayacağız. Kendimize bir sarılacağız. So right now, all of us, you can close your eyes, all of us right now
or giving ourselves a hug. Şimdi hepimiz gözlerimizi kapatalım ve kendimize sarılalım. Which is kind of like all of us giving each other a hug. Bu bir yerde birbirimizi de kucaklıyormuşuz gibi bir şey. Mm. And the next thing we're going to do is we take our warm hands and we put them over our heart, protecting our heart. Sonra sıcak ellerimizi alıyoruz ve kalbimizin üstüne koyuyoruz. Kalbimizi koruyoruz. And maybe you can feel your heart beating. Belki bunu yaparken kalbinizin attığını da fark ediyorsunuzdur. Right now your hands are sending warmth or energy to your heart. Elleriniz kalbinize sıcaklık, belki de enerji gönderiyordur. And to your lungs. And your lungs are also the parts of you that are holding grief. Ve akciğerlerinize de. Çünkü akciğerleriniz de yası tutan parçalarınız arasında. And as you do that, noticing again your breathing, noticing how each exhale allows you to drop towards the earth, to drop towards the floor. Bunu yaparken bir taraftan da yeniden nefesinizi fark edebilirsiniz. Bakın bakalım verdiğiniz her nefes sizi yere, toprağa nasıl biraz daha yerleştiriyor. And let your grief also settle. Let it also gently settle to the floor. Yasınızın da yavaşça yere doğru akmasına izin verin, yerleşmesine, dinginleşmesine izin verin. Just the parts of it that are ready to do that right now. En azından şu an onu yapmaya hazır olan taraflarınız yasını sakinleştirsin. But you can also push yourself a little bit back to if you're leaning against something so that you can feel that your heart is contained between the backrest and your hands. Eğer bir şeye yaslanıyorsanız şöyle sırtınızı biraz arkaya yaslayın. Böylece kalbiniz hem o arkada yaslandığınız şey hem de elleriniz tarafından kapsandığını hissetsin. Noticing again that we're all holding our hearts. Say it again please. That noticing again, we are all holding our hearts. Ve tekrar şunu fark ediyoruz. Hepimiz kalplerimizi tutuyoruz. Giving your grief to the earth. Yasınızı toprağa doğru verin. Once again, take a moment to either say out loud or to write in the chat the
the way that this makes you feel. Ve şimdi yine ya sesli olarak ya da chat'e bunun sizi nasıl hissettirdiğini yazabilirsiniz. Ya da buradan söyleyebilirsiniz. They say softer, daha yumuşak. I feel relaxed, rahatlamış hissettim. Biraz daha rahatlamış. I feel more relaxed. Şefkatle kucaklanmış hissettim. I feel that I'm embraced with compassion. Rahat ve güvende, sıcak. Comfortable, safe and warm. Daha taşınabilir. Easier to carry. Sakinleşmiş. Yasın akması için alan açılmış. More settled. Opening space for grief to flow. Rahatlama, gevşeme, relaxation. Daha rahatlamış, görülmüş, more relaxed, seen. Daha bıraktım kendimi. I let myself go. Yası toprağa vermek bana iyi geldi. Şunu çağrıştırıyor. Nasıl ki öğreni toprağa veriyoruz, yasımızı da toprağa vererek onurlandırdık. Giving our grief to the earth make me feel better. It reminded me of just laying the bodies and the ground, and we are actually giving our grieving to the ground to honor it. Bağlantıda hissettim. I felt connected. Acıma, üzüntüme, çaresizliğime daha çok yer var. Böylece daha sakin durabiliyorum. Now there is more space for my pain, sadness, desperation. Therefore I can be calmer. I can stay calmer. Yeah. Meditasyondaki gibi sol kanalımın temizlendiğini hissettim. I felt my left channel cleaned like in meditation. Daha katlanılabilir, more bearable. Hafiflemiş ve sakin. Lighter and calmer. Good. Akışta hissettirdi. It made me feel in the flow. Görüntüler netleşti. Images get clearer. Thank you. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. So these are essences. I think this one is really important, that we can give our grief to the world. We can give our grief to the earth, just as we have some of our beloved to the earth. Evet. Nasıl ki bu olaylardan sonra bazı sevdiklerimizi toprağa verdiysek yasımızı da toprağa verebiliriz, gönderebiliriz. There's another part to this because the heart is resting on the solar plexus. And Bir kısmı daha var. Kalp solar plexus'un üstünde durur. And it's actually tied to the solar plexus. Ve aslına bakarsanız bağlıdır da solar plexus'a. And so are the lungs. And the solar plexus is where we have our feelings like of desperation or despair or guilt or shame. We feel all those in the solar plexus. Solar plexus'ta çaresizlik, suçluluk, utanç gibi bir takım duyguları hissettiğimiz yerdir. So I'd like to do an exercise with you. You don't have to do it with me, but I'd like to do it with you. So if the other exercise of giving our grief to the earth and holding our heart, if that was enough for you, you can just stay with that. But you can also go with me into putting a hand on your solar plexus. You can't see that. Okay. Şimdi bir egzersiz daha yapacağız. İsteyenler bunu benimle birlikte yapabilir ama evimi kalbime koyup, kalbimi kapsayıp, yasımı toprağa göndermek yetti diyenler onunla da yetinebilirler. Şimdi bir elimizi solar plexus'un üstüne koyuyoruz bu şekilde. Move back a bit. You can still hear me, you still can't see. Okay. Biraz geriye doğru gideyim, böylece görebilin. And you can also still have a hand over your heart. Ve hala bir elinizde kalbinizin üstünde kalabilir. Do whatever feels comfortable. Size rahat gelen neyse onu yapabilirsiniz. But what I want you to do is to feel the hand on your solar plexus. I want you to just push it a little bit, like vibrate it, like and see if you can make a sound. Ve eliniz solar plexus'un üstündeyken böyle bir
Titreştirin, bir ses yapın bakalım. Diye o titreşimi duyabiliyor musunuz? So Are they vibrating their hands or they are vibrating just with the sound? right now they're vibrating their hands to get a sense of it first. So we're kind of going. Önce şöyle bir elinizi bir titreterek oranın bir duyumsayın. Solar plexus kısmını bir fark edin. Yeah. So we're doing it together. Beraber yapıyoruz. I can feel it works best if I move my hands up and down. So in this direction instead of in that direction. Elimi Yeah. şöyle hareket ettirdiğimde daha iyi işe yarıyor. Aşağı yukarı şöyle aşağı yukarı yaptığımda daha iyi bir titreşim alıyorum. And from here, we're going to try one more thing. We're going to make a sound. It's one that Peter Levine uses. He talks about woo. So we're doing this woo sound, but Sonra we're da vibrating in our solar plexus at the same time. Bir ses çıkaracağız. Peter Levine buna vuğulamak der. Vuu sesi yaparak solar plexusumuzu aktive edeceğiz. And what we're doing is we're taking the tension out of our belly by doing that. Bunu yaparken gerilimi karnımızdan çıkaracağız. So we're going to take, in a moment, we'll take a deep breath, and then we'll say voo with the whole out breath to the last bit of out breath. And Birazdan derin bir nefes alacağız ve nefesi verirken ta o nefes bitene kadar vuu diye bir ses çıkaracağız. And then we're going to let the in-breath come by itself. And we're going to do that 3 or 4 or 5 times. Okay? Sonra nefesin kendiliğinden geri gelmesine izin vereceğiz ve bunu 3-4 defa tekrarlayacağız. Voo. And feeling your heart and your belly moving with this sound. Bu sesle kalbinizin ve karnınızın hareket ettiğini hissediyorsunuz. Voo. Letting it come all the way down into your belly. Bu sesi ta derin karnınıza kadar insin. And stop. Ve bırakalım. And take a bit of time to notice what's happening in your body. Ve bir bakın bakalım bedeninizde ne olduğunu fark edin. And see if there's any stretches that need to happen. Bakın bakalım şöyle bir esneme isteğiniz var mı? Or yawns that need to happen. Ya da şöyle bir yapma. There are some comments on the chat. Do you want me to read them, Marianne? Yes, please. Uykum geldi, esnedim diyor. Emine Hanım, I feel sleepy, I get yawns. It opened, açıldı diyor Nigar Hanım. Isınmış, hepimiz esniyoruz. I feel warm. We are all yawning. Yeah. Şengül Hanım, tekrar yazarsanız eğer doğru anladığımdan emin olayım. Ağlama hissi geldi. I feel like crying.
There are burps come. Fazla geğirmeler geldi. Bacaklarımda titreşimler var. There are some tremblings on my legs. Karnımdaki gerginlik azaldı. The tension on my abdomen lessened. Yawning, esnemek. Esnedim. I yawned. Benim boynumdaki gerilim azaldı. The tension on the neck decreased. Genişleme. I felt the expansion. Some tears came. Gözlerimden yaş geldi. Şengül Hanım just throw up. She had a stomach upset. Midesi bulanmış. Kustuğunu ifade ediyor. I feel expanded. I felt warm. Good. And if you have reactions in your body, just follow those responses and see what your legs or your arms or any part of you, what does it want to do? Does it want to yawn? Do your legs want to stretch or run away? What wants to happen? Peki bedende reaksiyonları olan varsa acaba bunu bir takip etsin. Ne yapmak istiyor acaba? Bacakları titreyen mesela. Bacak ne yapmak istiyor? Ya da bir yeri gevşeyen. O gevşeyen yer ne yapmak istiyor? Herhangi bir bedensel yanıt varsa ona bir merakla yaklaşın. Bu kısmınızın ne yapmak istediğine bakın. And give that time. Give it time to stretch or to yawn or to move. Ve ona zaman verin. Esnemek için, hareket etmek için. To move in whatever way your body wants to and needs to. Bedeniniz hangi yöne doğru hareket etmek istiyorsa. And from this space, there's one more thing that we often do. We keep thinking in some ways that we're guilty. I should have done something else, or we feel ashamed. So shame and guilt. Böylesi durumlarda yaşadığımız başka bir duygulanımda, başka bir deneyimde suçluluk. Böyle yapmamalıydım, şöyle yapmalıydım. Bunun getirdiği utanç. Yeah. I should have been there, or I should have done something else or something. Ben de orada olmalıydım. Bir şeyi başka türlü yapmalıydım. So just notice that I say to you from in this more open space, you did everything you could. Size bu içinde bulunduğumuz açık platformda söyleyebilirim ki siz yapabileceğiniz her şeyi yaptınız. You are still doing everything you can. Ve hali hazırda da yapabileceğiniz her şeyi yapıyorsunuz. Whatever happened, it is not your fault. Her ne olduysa bu sizin hatanız değildi. Whatever happened, it is not your fault. Her ne olduysa bu sizin hatanız değildi. And if this touches you, you can hold your heart and let your heart feel this too. It's not your fault. Eğer bu dediklerim size dokunduysa kalbinizi hissedebilirsiniz ve kalbinize dokunup tekrarlayabilirsiniz. Bu senin hatan değildi. You did everything you could and you are doing everything you can. Siz yapabileceğiniz her şeyi yaptınız ve hala da yapabilirsiniz. And we're still here. Ve biz hala buradayız. We're still here. Hala buradayız. You are not alone with these feelings. We're all here with them. Bu hislerle yalnız değilsiniz. Hepimiz sizle beraberiz. So give this sense of grief, guilt, again, give it a little bit of time and then let that too flow to the earth. Bu duyguya, bu yasa biraz zaman verin ve sonra bırakın o da toprağa doğru aksın. And in the middle of your grieving or your pain, notice also that we are all here. Ve bu yasınızın, bu acınızın ortasında şunu da fark edin. Bakın hepimiz buradayız. Yeah. So let's hear again a little bit from each of you how that feels right now. Peki, şimdi bu nasıl hissettiriyor? Bu nasıl hissettirdi? Bir de bunu yazar mıyız?
Şefkatli, compassionate. I'm not alone, yalnız değilim. Good. There's a huge pain in my belly and abdomen, although I feel space in my chest and heart area. Karnımda ve göbek bölgemde ciddi bir ağrı var ama bir taraftan da göğsüm ve kalp alanımda açık alan hissediyorum, açıklık hissediyorum. I feel cleansed. Arınmış hissettim. Rahat ve dengelenmiş, relaxed and balanced. Gevşedi, beni hafifletir gibi. It relaxed as if I'm getting lighter. I'm not alone, yalnız değilim. Gevşemiş, I feel relaxed. So let's just hear how many of you have a sense in your belly, for instance, of this hasn't settled yet. There's a pain there or tension there. How many of you can feel Hani that right? karnında bir duyumsama hissedenler elini kaldırabilir mi? Sanki daha yerleşmemiş, daha bitmemiş gibi. Daha böyle tam anlamıyla oturuşmadı. Bunu hissedenler 2, 2 kişi, 3, 4. Yeah, we have some. 3, Good. 4, evet, Good. 5. So noticing that even though many people have felt a freedom from this, there are still some of us who are in pain with it. So we're going to Dikkat do ettiysek ne oldu? Aramızda bu özgürleşmiş bir his yaşamış olanlar da olmasıyla beraber hala bunun ağrısını hissedenler de var. Bundan ağrı hissetmiş olanlar da var. So we're all going to help. We're all going to take a little bit of time first to really feel our feet on the floor. Şimdi hep beraber yardımcı olacağız birbirimize. Hepimiz ayaklarımızı yere basacağız. And you can put your hands anywhere on your body where this pain is or where it would be nice to have more movement, more freedom, more space. Ellerinizi de bedeninizde istediğiniz bir yere koyabilirsiniz. Daha çok hareket, daha çok akış, daha çok alan açılmasını istediğiniz Or yer you can her stretch, neresiyse. or you can stretch and yawn. Ya da esneyebilirsiniz. Şöyle Mm. bir So, stretch edebilirsiniz, uzatabilirsiniz kaslarınızı. and what we're going to do, we have put our hands in the place that wants more space, and we're going to do the woo together again. Ve And elimizi daha fazla alan isteyen, genişleme isteyen yere koyacağız ve hep beraber woo diyeceğiz. And I want you to vibrate the woo in that area of your body, especially. Ve woo'yu da özellikle bedeninizde o kısımda titretmenizi isteyeceğim. And as you feel it, I'm going to tell you to let that vibrate down to the earth. Ve bunu yaparken de, woo'larken de o titreşimler yere doğru toprağa aksın gitsin. So we're all going to take a deep breath and then we're going to say woo. Okay. Hepimiz derin bir nefes alacağız şimdi ve woo'layacağız. So. Vibrating in the area that needs it. İhtiyaç olan yerlere doğru titretiyoruz. Letting the in-breath come by itself. Bırakın aldığınız nefes kendiliğinden gelsin. And any yawns that want to happen, let them happen. Esnemek istiyorsanız esneyebilirsiniz. Bırakın esneme olsun. And we'll take 3 more. 3 tane daha yapacağız. And rest. Ve dinleniyoruz. And from those of you who have pains in different places, if you could comment, see how we're doing now. Ağrı deneyimlemiş olanlar şu an nasıllar? Bunu belki yazmak istersiniz.
Yawning is good. Yawning activates our ventral vagal system so that we can start to balance our nervous system. Esnemek iyidir. Ventral vagal sistemi uyandırır. Böylece sinir sistemimizi dengeleyebiliriz. Chat'e yazdılar Halil'cim. Okay. They said better, the Defne says better, more burps are releasing the pain. Daha iyi hissediyorum. Yine geğirmelerle ağrı hafifliyor. Gevşedim, relaxed. Bir ağırlık kalktı gibi, as if a heaviness lifted off of me. Very good. Çok güzel. Okay. So these are exercises that, of course, you can do with anyone because they're simple to do. Tabii bu egzersizler herkesle yapabileceğiniz egzersizler çünkü yapması oldukça basit. And I think the most important part is this sense of that we're together. You're not alone. Ama zannediyorum en önemli kısmı birlikte olma halimiz, yalnız olmadığınızı bilmek. Yeah. Değil mi? We have 2.5 hours today and we've spent most of 1 hour. So I thought we would take a 10-minute break. We've actually spent an hour and 10 minutes, sorry. I thought we would take a 10-minute break and then do some more work. Okay. Bu akşam 2,5 saat sizlerle beraber olacağız. 1 saat 10 dakikasını kullanmışız. Şimdi bir de 10 dakika mola verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. So until 18, okay? 18 geçeye kadar. Okay. İyi molalar. So to give you a sense of kind of a recap of Şöyle bir tekrar özetlemek gerekirse. What we've done so far is we've looked at what is grief. Ne yaptık? Yas'ın ne olduğuna baktık. And grief process is deeply emotional, but it also impacts our thinking and it impacts our body. Ne dedik? Çok derin bir şekilde duygusal bir süreçtir yas süreci ama aynı zamanda düşünüşümüzü ve bedenimizi de etkiler dedik. And it impacts our sense of our grounding, our sense of the earth. Ve bizim yerle olan ilişkimizi de etkiler. Topraklanmaya dair olan o duyuşumuzu da etkiler. So we've worked to change that. We worked to get a better sense of being able to release ourselves to the earth. Ne yaptık? Bunu değiştirmek üzerine çalışma yaptık. Kendimizi yere doğru bırakmak, serbest bırakmak üzerine bir çalışma yaptık. A sense of the stability of our chair and our walls and our houses and ourselves and the floor right now. Sandalyemizin, oturduğumuz yerin, duvarlarımızın, ayağımızı bastığımız yerin şimdi ve buradaki sağlamlığını, stabilitesini fark ettik. And we've worked with the emotional part, which is this sense of this tearing inside of us. And one of the ways that we worked with that is to discover all the other people that are here that are holding this kind of grief with us. Ve içimizdeki o kopmayı, o yırtılmayı, o yasın yaşattığını fark ederken bir taraftan da bunun içinde yalnız olmadığımızı, bu yası bizimle tutan başkalarının da olduğunu, birlikteliğimizi fark ettik. And then we've also worked with catching some of the grief that has contracted itself inside of us, or some of the stress that has contracted itself inside of us, and we used the woo for that. Sonra bu yas nedeniyle içimizde takılıp kalan, kasan, geren bir takım hisle çalışabilmek için de bu sesini nasıl kullanacağımızı öğrendik. And we also use stretching and moving and yawning. Ne yaptık? Esnemeyi, şöyle bir hareket etmeyi, kasları uzatmayı bir deneyimledik. And finally we went to the thought processes, and the thought processes have to do with shame and guilt and I should do more and things like that. Sonra da düşünce süreçlerine baktık. Bunun içerisinde suçluluk olabilir, bunun içerisinde daha fazla şey yapmalıydım olabilir. And we found these other statements, the statement of it's not your fault. We have done everything that we can. You have done everything that you could, and you are still doing everything that you can. Ve diğer bir takım ifadelere yer açtık. Senin hatan değil. Elinden gelen her şeyi yaptın. Şu an elinden gelen her şeyi yapıyorsun.
ifadelerine yer açtık. Sometimes when we're working with the body in processes like these, the body wants to do something. And the tendency is that we do it very quickly, whatever it is, whether it's running or whether it's pushing away or whether it's holding ourselves or something. It's important, particularly if it's movements with our arms or legs, to do it slowly, to have time to really feel the movement, to let your body integrate that. Böylesi durumlarda beden bir şey yapmak istediğinde eğilimimiz bunu hızlıca yapmaktır. İşte bir hareket, bir açılma vesaire varsa bunu hemen hızlı yapmak gerekir. Ama yapılması gereken o anda bedenin yapmak istediğini yavaşça, duyumsayarak yapmaktır. And I've said it before and I'll say it again, that the most important thing that we can possibly do is to remember that there are people around us and that we are with them. Daha önce de söyledim, yine söyleyeyim. Yapabileceğimiz en önemli şey etrafımızda diğerlerinin de olduğunu, bu süreçte yalnız olmadığımızı bilmek ve fark etmek. Even if there are also loved ones that are no longer here. Sevdiklerimiz artık aramızda olmasa da. So one of the things that we can do is also when we meet these collective catastrophes, it hits not just ourselves, but it hits our sense of what the world is. Böylesi felaketler yaşandığında bu sadece bizi etkilemez. Aynı zamanda dünyanın ne olduğuna dair algımızı da vurur. And what we can do as human beings with the world in the way that it is. Ve dünyanın oluş haliyle insan olarak nasıl kalabileceğimizi, bununla ilgili ne yapabileceğimizi de etkiler. And I think that one of the things that is essential in that, actually, I know that because it's one of the things that research has shown. Bessel van der Kolk has talked about it for decades. Is that we can act together with others to build the world back. Bununla alakalı yapılan araştırmalar, yazılıp çizilenler ki Van der Kolk bununla ilgili çokça konuşur. Aslında beraberce hareket ederek dünyayı yeniden yapılandırmak mümkün. In whatever field is your field, whether it's psychologically or socially, or it's putting houses together or making tents that people can live in or getting water or food, any of those, anything that supports the society in holding this together is what you too can do and feel like part of that whole. Yapabileceğiniz şey her neyse, bu mesleğiniz olabilir, uzmanlığınız olabilir, bir çadırı kurarken ucundan tutmak olabilir, destek vermek olabilir, yanında olmak olabilir. İşte bunun içinde olabilmek sizi o bütünün bir parçası hissettirecektir. Yeniden kurulmanın, yeniden yapılanmanın olduğunu size fark ettirecektir ve sizin de bu sürecin içinde olduğunuzu gösterecektir. So that's a process that works with grieving, but also with trauma. That we feel that we are still a part of the whole that is acting to improve our lives again after the catastrophe. Travmanın olduktan sonraki dönemde yaşamları tekrardan iyileştirebilmek, tekrardan bir şeylere devam edebilmek için bu önemli bir öğe. Another thing that can be valuable is to take time with another person or two other people and basically to tell each other the story of your losses. Burada yapılabilecek bir diğer şey de başkalarıyla kayıp öykülerinizi belki paylaşmak. Biriyle ya da bir iki kişiyle. Onlar size anlatıyor, siz onlara anlatıyorsunuz. And the person who is listening doesn't do anything else than that. Ve dinliyorsunuz. Bundan daha başka bir şey değil yaptığınız. You listen and you listen with your heart, but it's not your job to make it go away. Dinliyorsunuz ve kalbinizle dinliyorsunuz. Sizin işiniz onun yaşadığını uzaklaştırmak, kovmak değil, yok etmek değil. And it's not your job to save the other from the pain of that. Sizin işiniz dinlediğiniz kişiyi acısından kurtarmak da değil. And one of the most sensible things you can do if there are two of you is that you take turns so that you have 2 days and one person tells the other her or his story, and then you're just together for a while after that. And then at another time, maybe a week later, the other person tells the first person their story, and then you have some time together after that.
Bunu yapmanın en uygun yollarından bir tanesi, diyelim ki 2 kişi olarak paylaşacaksınız. Önce kişilerden birisi paylaşsın kayıp hikayesini, diğer taraf dinlesin, onunla kalsın. Sonra bunu anlattıktan sonra belki biraz zaman geçirebilirler beraber. Ardından biraz zaman geçsin. Belki gelecek hafta bu defa diğer kişi anlatsın. Diğer tarafta sadece dinlesin ve ondan sonra biraz zaman geçirsinler. Another aspect of this thing about being together and not being alone with it is it's important to be working with other people and to take, sometimes it's just seconds it takes to just look around and see, it's not just me, we are here doing something. Bir diğer kişiyle çalışmayı yapmanın önemli taraflarından bir tanesi, kısa bir süreliğine de olsa şöyle bir etrafına bakması ve ne yalnız değilim, beraberizi duyumsaması, bunu hissetmesi. Yeah. All of that will support these deep mammalian structures that go into grief and that feel torn and that that just lose a sense of self-containment. Bütün bunlar o çok derinlerde yatan, o memeli yatkınlığımızı aslında onarmamıza yardımcı oluyor. Çünkü orada ciddi bir kopma hali var. Uzun süredir yapılanmış bir şeyin birbirinden ayrılma durumu var. Bununla baş edebilmek için bu birliktelik önemli. There's another part to the grieving process that's important, and it has to do with having a space that is sacred for you and for those that you have lost. Burada yine diğer yapılabilecek şeylerden bir tanesi de sizler ve kaybettikleriniz için özel, kutsi diyebileceğimiz, kutsal sayabileceğimiz belki bir yer yapmak. It can be just a small space on a table. Masanın üstündeki küçük bir alan dahi olabilir bu. Siz ve kaybettikleriniz, yasınız için ayırdığınız küçük bir alan. But where there's space for pictures of those that you have lost, and where there's space for pictures perhaps of people that are missing, and where there's space for some holy object and a candle that you can light to remember them, a space that is theirs in a way. Bu kaybedilen kişinin resmi olabilir. Şu an hali hazırda belki vefat etmiş ya da bulunamayan kişinin resmi olabilir. Orada belki sizin kutsal saydığınız belli öğeler, semboller olabilir, mum olabilir. Yani oraya ait, o kişiye ait, o kayba ait bir köşe. O yasa ait bir köşe. And this is also the space where you would go when you take your hour of grieving every day. Yani her gün belki 1 saat gidip yasınızı tuttuğunuz bir yer olsun orası. And it's also a space where you can talk not just about these losses, but you can also talk to the people that you have lost. Burada sadece kaybınız hakkında konuşmakla kalmayacaksınız. Aynı zamanda kaybettiklerinizle de konuşabileceksiniz bu yas alanında. To the beings that you have lost. Ya da kaybettiğiniz canlılarla. Yeah. And that's important because one of the things that is strange in this first year of grieving, and actually for many years after as well, is this sense that the people or the beings that we have lost are gone, but they still live inside of us. Özellikle bu kaybın arkasından gelen ilk yıl boyunca ve sonraki belki uzun yıllar boyunca göreceksiniz ki evet, o insanlar yitip gittiler ama hala kalbimizdeler. So we don't have the other person or being anymore, but we still have the relationship to them. That is still clear. Evet, o kişi yok belki hayatımızda ama o kişiyle olan ilişkimiz net bir şekilde hala hayatımızda. And that's natural. There's nothing wrong with it. Ve bu çok doğal. Bu çok doğal. Bunun ters giden ya da yanlış olan bir tarafı yok. Yeah, so it's important to events happen in this year and also in the years that come after,
And some of the people that are dead, some of the beings that are dead, you would want them to be there for these events. You would want them to be there for Christmas. You would want them to be there for Easter. You would want them to be there for births or other deaths, or for parties, for the graduations, for all kinds of things. And you actually can have that happen, so that you are talking to them, not just about them, but that they are still alive inside of you. That will pass, but it can take a long time. It can take 20 years. And some just become habitual, that it's something that's there, particularly people that we've lived with for a very long time. Evet, bu yıl içerisinde bazı kişiler yaşamlarını yitirdi. Ve gelen yılda bir takım önemli günler olacak, etkinlikler olacak, doğumlar olacak, mezuniyetler olacak, kutlamalar olacak ve siz o kişiler de orada olsaydı diyeceksiniz, isteyeceksiniz. Ama bunu yapmak da aslında bir yerde mümkün. Dediğim gibi onlardan bahsetmek yerine olanı onlarla konuşmak mümkün. Hala onlarla konuşabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. İçinizde yaşadıklarını ve hala ilişkinin var olduğunu bilirsek bunu onlarla da devam ettirmek mümkün. Bu da geçecek ama çok uzun sürecek belki. Bazılarında bir alışkanlık gibi olacak. Belki bazılarında daha uzun sürecek ama bunu yapmanın da mümkün olduğunu unutmayın. So it's important to make an altar, and it's important to accept that you carry your dead, your loved ones, alive or dead, inside of you, just as we all do. Böylesi bir köşe oluşturmak yine önemli dedik. Hani o sevdiğiniz kişi hayatta da olabilir bu arada. Yaşamını yitirmiş de olabilir ama onun bir köşesi var, onun bir yeri var. Onun yeri sizde canlı. Onunla olan ilişkiniz hala hayatta. Bunu devam ettirebilmek önemli. And in a certain sense that anything, because they live inside of you, anything that you are seeing or experiencing, you can also allow them to see your experience in this inner relationship that will be with you for as long as you live. Onların sizin içinizde yaşadığını düşündüğünüz vakit, bunu fark ettiğiniz vakit, sizin deneyimlediğiniz, keşke onlar da görseydi, keşke onlar da duysaydı, olsaydı dediğiniz yerlerde ve anlarda olduklarını fark edeceksiniz. Siz buna izin verdiğiniz anda, onlar da sizin içinizde olduğundan bunu beraberce fark etmenin, onların da orada oldurmanın mümkün olduğunu göreceksiniz. Another thing that sometimes happens is that life is messy. Yine olan başka bir şey de şu, yaşam çok karmakarışık olabiliyor. Even without catastrophes, life is messy. Afetler olmadan bile yaşam oldukça karmakarışık olabiliyor. So sometimes we were in the middle of a conflict with someone. Bazen kendimizi biriyle bir çatışmanın, bir anlaşmazlığın ortasında bulabiliriz. And then catastrophe strikes and they're dead. Sonra afet olur ve o anlaşmazlık yaşadığımız kişi ölür. And one of the things we can do is to finish that conflict, that we can write them a letter. So it's possible to write things that you need to say, need to finish with your loved ones, that you can write to them or you can talk to them and finish these unfinished pieces that are still there. Burada yapılması gereken şey o bitmeyen mevzuyu bitirmektir. Ne yapacağız o zaman? Belki bir mektup yazacağız. Demek istediklerimizi, artık bu meseleyi kapatmak için yapılması, denmesi gerekeni denip ifade etmek gerekir. One of the things I've done is I've written letters and I've read them out loud to the pictures that I had, and I have burned the letter afterwards as part of the ritual. You can also keep the letter if that seems important to you. Ben mesela ne yapmıştım ya da ne yapılabilir? Mektup yazılabilir. O mektup o kişinin resmine karşı sesli olarak okunabilir. Sonra o mektup belki yakılabilir bu ritüelin bir parçası olarak ya da sizin için önem atfeden bir mektupsa saklayabilirsiniz. I thought we would take just a little bit of time again to do something like a meditation, a little bit going inwards into ourselves, and then I thought we would have some time for any questions or anything that you'd like to say. Peki o zaman şimdi kendi içimize dönmek adına
Bir meditasyon yapalım. Ondan sonra kalan zamanımızda da sorularınız varsa onları alalım. So again, let's start by putting away paper and pens and taking a moment to just rub our faces and Şöyle bir kalemleri, kağıtları bırakalım eğer not alıyorsanız. Yüzlerimizi bir ovalayalım. to stretch and yawn. Şöyle bir gerinelim, esneyelim. And nobody can hear you if you need to say the voo or another sound. Vuğlamak isterseniz ya da başka bir ses çıkarmak isterseniz yapın, merak etmeyin, kimse sizi duymaz. Take the time to let your hands slide over your body so that you can feel your skin. Bırakın elleriniz bedeniniz boyunca kaysın. Teninizi hissedin. All the way down to your feet. Ta derinize kadar, ayaklarınıza kadar. Way down your arms to your hands. Kollarınız, elleriniz. All the way over your head. Başınızdan aşağıya doğru. Gentle touch. Nazik dokunuşlar. Letting your hands rest anywhere that feels torn or vulnerable. Elleriniz hassas hisseden, savunmasız hisseden bir yeriniz varsa orada dinlenebilir, orada kalabilir. Taking a moment just to notice your breathing. Aynı anda nefes alıp verişinizi de fark edebilirsiniz. Noticing each breath. Her bir nefesi fark ediyorsunuz. Normally when we breathe, we have ideas about how we should be breathing. It should be deeper, or it should be this, or it should be that. So just let your body find its own way of breathing right now. It can be shallow or it can be deep. It's fine. Normalde nefes alırken nasıl nefes almamız gerektiğine dair bir takım fikirler gelir. Biraz daha derin almalıyım, biraz daha hızlı almalıyım diye. Ama bırakın bedeniniz istediği gibi nefes alsın, kendi kendine nefes alsın. And just let your awareness settle into the rhythm of Ve it. bırakın farkındalığınız bu ritmin içerisinde yerleşsin. It's one of the ways we hold the oceans inside of us is the rhythm of our breathing, which is like the waves of the ocean. İçimizdeki okyanusları böyle tutarız. Her bir dalgayı bir nefes olarak düşünürseniz ritmi de böyle devam eder. Let any yawns come. Ve esneyesiniz geliyorsa esneyebilirsiniz. In the places that feel hurt or sore or that just need any attention, see if you can allow your breathing to touch or to be with that space. Eğer incinmiş, acıyan, yıprandığını düşündüğünüz bir yeriniz varsa oraya nefes gönderebilirsiniz. So you can feel the movement of each breath softly allowing air to flow through. Ve aldığınız her bir nefesin nazik bir biçimde oraya doğru hareket ettiğini ve havanın taşınmasına izin verdiğini fark edebilirsiniz.
allowing each out breath to settle your weight onto the Ve floor, onto the earth. her bir verdiğiniz nefesin ağırlığınızı sandalyenize, oradan yere doğru yerleştirdiğini, gönderdiğini hissedebilirsiniz. And also, as you inhale, to feel both the strength and the energy that each inhale gives you. It's a tiny amount, but it's in each inhale. Ve aldığınız her bir nefesin de size verdiği enerjiyi ve gücü hissedebilirsiniz. Belki küçük miktarlarda ama yine de her bir nefesle. And noticing also the support of the earth for each inhale. Ve her bir nefeste toprağın desteğini de hissedebilirsiniz. And noticing also this circle of people who know this grief and who know this pain and who are helping to rebuild your world. Aynı zamanda bu yası bilen, bu acıyı bilen diğer insanların da oluşturduğu çemberde olduğunuzu ve dünyanızı yeniden inşa etmek için bir ucundan tuttuklarını, el verdiklerini bilmek, fark etmek. Bunu da hissedin. And noticing also your sense of spirit or God, if that is helpful. Ve yardım olacaksa ve tercih ederseniz kendi ruhunuzu, Tanrı'yı fark edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. It's really the sense of love. Aslına bakarsanız sevgiyi duyumsamak. Take a moment to just notice inside yourself the people, the beings that you have lost, and send each of them a blessing. Kaybettiğiniz her bir canlıyı, her bir insanı içinizde duyumsayabilir ve onlara güzel duygunuzu, dileğinizi ve düşüncenizi gönderebilirsiniz. Blessing of your love. Ve sevginizi. Take a moment to see, sensing your hands and allowing your hands to open in a movement of releasing, of letting go. Ellerinizi duyumsayın ve ellerinizi bir serbest bırakma eylemi içerisinde hareket ettirin. And as you do that, I'd like to tell you very briefly, there's an old legend from the Sami people up in the most northern parts of Finland. Ve siz bunu yaparken ben size Finlandiya'nın kuzeyinde yaşayan kadim Sami halkından bir efsane anlatmak isterim. The legend says that our spirit lives in our hearts and our eyes. Efsaneye göre ruhumuz kalbimizde ve gözlerimizde yaşar. And that when we die, the spirit is like a flower and it leaves the body and it flies up
to the sky where it becomes a star. Ve öldüğümüzde ruhumuz bir çiçek gibidir. Bedenimizden ayrılır, göğe doğru uçar ve gökte bir yıldız olur. So that our dead loved ones are looking at us from their star. Ve böylece ölen sevdiklerimiz gece gökyüzünde yıldız olup bize bakar. So once again, release them with love. Tekrardan bunları sevgiyle serbest bırakıyoruz. Slowly come out of this little meditation. Ve yavaşça bu meditasyondan çıkıyoruz. Again, take a bit of time to see is there anything that you would like to write about how you're feeling after this process? Ve yine chat'i kullanıp yazmak isterseniz lütfen yazın. Bu süreçten sonra nasıl hissediyorsunuz? I feel more connected to the ground and also to the sky. Kendimi yerle ve aynı zamanda gökle daha bağlantılı hissediyorum. Sıklıkla nefes tutmak konusunda ne önerebilirsiniz? There's a question actually about what can you recommend about holding the breath a lot. I just happened to read it. Now I continue with the sharings and comments. I feel more compassionate, şefkatli hissediyorum Melike Hanım. Passion can be turned inwards so that we're allowing ourselves to have compassion as well as sending compassion out to others. Şefkat içe dönük de hissedilebilir. Kendimize şefkatli olabiliriz. Öz şefkat gösterebiliriz. Dışa dönük de gösterebiliriz. Diğerlerine dönük de şefkatli olabiliriz. Gayet iyi gevşemiş ve rahatlamış hissettim ve sol elimin yüzük parmağında gerilme hissettim. I felt quite well, relaxed, and I felt on the ring finger of my left hand a little tension. I felt rahatlamış ve yumuşak. I feel relaxed and soft. Ahtapotlar çok narin ve şefkatli gelir bana. Marianne de ahtapot gibi şefkatle narin sardı beni. Sol avucuma kalp bıraktı. Çok çok teşekkürler. I always felt that octopuses are very tender and compassionate. And Marianne felt like an octopus with all this compassion and just hugged me all over and left a heart on my left hand. Thank you so much. That's what Şengül says. Daha çok bağlantıda ve şefkatli hissediyorum. I feel in more connection and compassionate. Kardeşim için yaptığım köşeye sevgiyle gönderdim kalbim ve ruhumu. I send my heart and soul with love to the corner I made for my brother or sister. Thank you. Teşekkürler. So we have about half an hour for any questions that you would like to ask and that I might be able Peki to sormak istediğiniz sorularınız varsa onlar için şimdi bir yarım saatlik süremiz var. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışayım.
Belki okumuş bulunmuştun ya Halil'cim, onunla başlayabiliriz. Yes, actually, there was a question already among the sharings that what can you suggest about holding the breath a little bit too much? Well, it's a self-protection. Nefes tutma bir kendini koruma eylemi, yanıtı. So what we're doing is we're preventing ourselves from feeling whatever it is that is in the breath. Nefesin içinde her ne varsa onu hissetmekten kendimizi korumaya çalışma şeklimiz. And I think that one of the things we can do is to take the time either with a therapist or with ourselves to explore what happens if we take a little bit of time to actually have one or two breaths, deeper breaths, and then see what's happening. The voo sound is often very helpful with this, because if you make 3 or 4 voos and then you rest, then often a feeling will come up, and that will often be the feeling that we're holding back. Bunu terapistimizle ya da güvendiğimiz bir ortamda biriyle deneyimlemekte fayda olabilir. Acaba nefes alırsak ne olacak? Bunu bir görmek, nefes almak nasıl gelecek? Aynı zamanda vu sesi de çok iyi gelecektir. Nefes tutmayla alakalı. Bunu da kullanabilirsiniz. Okay. Yes. Thank you. Emine Hanım has a question. She's raising her hand. Buyurun Emine Hanım. Benim 2 sorum olacak. Birincisi hocamıza şu. Daha önce benim katıldığım bir konferansta yani sizin kaybettiğiniz, ben bu yakınlarımı depremde kaybetmedim. Annemle babamı. Evde onların resimleri vardı. Yani salonda onların resimleri vardı. Ve ben onlara bakıyordum falan ama zaman zaman kendimi kötü hissediyordum. Yani onlara ait bir alan yaratmıştım orada. Ve yine YouTube'dan katıldığım bir programda hani o resimlere çok iyi gelmeyeceğini söylediler. Sonra o resimleri kaldırdım ve şu anda sadece onlarla olan güzel anılarımı hatırlıyorum ve kendimi çok daha iyi hissettim. Yani belki psikolojik olarak öyle bir alan yarattım ve o anılarımı hissettim. Bir bunu soracaktım. Could you stop? Yani Could you stop so that the translator can translate? Okay. I had the pictures of my father and mother. I did not lose them in the earthquake. But then I was feeling a little bit sad about having them over there. I was not particularly feeling relaxed. And in one of the YouTube programs, they said it is better not to have them in the forms of pictures, but maybe have them in the memories. Now I just take them away, the pictures, but I have these memories that we had together, and I created a psychological space, which is actually helping more. Yeah. Yeah. Değil mi Emine Hanım? Böyle demek istediniz. Evet, aynen. Yes. Yeah, I think that's very sensible. Some people don't do well with pictures, and you're one of them, so that's çok fine. mantıklı. Çünkü bazı insanlar resimlerle çok arası iyi değildir. Zannediyorum siz de onlardan birisiniz. Yes, I imagine for my mother and fathers and and other things. And second question, and my left hand, sol elimin bu yüzük parmağında gerilme hissettim. Daha önce meditasyonda bunun yani böyle affetmemeyle, kalp çakrasıyla ilgili bir şey olduğunu söylemişlerdi. Bunda ben çoğu şeyi affettim. Böyle bir duygu taşımıyorum, arındım. Neden şu anda tekrar böyle sol elimde bunu hissettim? Teşekkürler. Çok sağ olun. And my question is, I felt a tension, a constriction on the ring finger of my left hand. In the previous programs that I have attended, they said it has something to do with not forgiving, and it has something to do with heart chakra. I did my work on it, actually. I did my all forgivings and everything. So I'm wondering why I feel that after the process. I feel that constriction in that finger.
Mhm. So if I were you, I would be kind to it. Like if this is a ring finger here, Yes. I would hold it and kind of protect it and Ben see. sizin yerinizde olsam ona biraz nazik davranırdım. Yüzük parmağınızı elinize nazikçe alın, koruyun. And see if anything comes up emotionally or any thoughts come up or any images come up that seem to have to do with that. Bakın bakalım buradan gelen bir duygu, bir imge, bir düşünce var mı? Mantıklı gelebilecek, anlamlandırabileceğiniz, bununla alakası olabilecek. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Thank you. hocam. Çok Thank you. sağ olun. Chat'teki sorulardan devam edebiliriz. Birkaç Tabii ki. soruldu. Nefesi sormuştuk. Diş Hı hı. soru var Funda Hanım'ın sorusu. Devamdan sonra dişlerini sıktığını fark etmek neden olur acaba? There's another question about after the earthquake, I've noticed that I'm just grinding my teeth, bruxism. Why do you think it happens? I think it's a way we pull ourselves together. Zannediyorum diş sıkmak da kendimizi bir arada tutmaya yönelik bir gayretimiz. And it's in a way to manage the stress of what is happening. And I think that one of the essential things that we can do with that is, I mean, it's very simple, but it has to do with getting a tooth guard so that our teeth are not damaged. Olup bitenin stresini yönetebilmek için bu yola başvurabilir bazıları. Belki diş koruyucular var. Onlardan kullanırsak geceleri dişimize zarar vermemek için faydası olabilir. Okay. Tamam. Anyone else? Dilek Hanım'ın elini görüyorum. Ekranını mı düzeltti Dilek sanki? Öyle bir şey yok. elini- Yok. Evet. Çocukluktan beri başka insanların, aile bireylerimin yasını ve üzüntülerini alıp yas gibi hissedip bu yükü taşımaktan ve yeni insanlarla konuşurken onların yasını fazla almaktan nasıl korunabilirim? So how can I protect myself from undertaking the griefs of others? From even since my childhood, I do that to my loved ones, to my relatives. I took over their grief, and I live that. Or if someone shares with me that they have lost someone, I took a little bit too much of their grief. How can I protect myself from that? That's interesting. There are two parts to this. So one part. Enteresan bir şey. Bunun iki kısmı var. And another participant says, I have the same thing too. Yeah. There are two parts to this. One part is that we have a mirror system so that our empathy starts at the autonomic level where our bodies are mirroring other people. Şimdi bir ayna sistemimiz var. O otonom seviyede, sınır sistemi seviyesinde başlıyor ve bedenlerimiz karşımızdakinin bedenini aynalıyor. On top of that, or out of that, we also we have grown the capacity to feel the feelings that they have, and also to feel empathy for that feeling, and that strengthens this process. Bir de bunun üzerine karşıdakinin hissini hissedebilme yetisi geliştiriyoruz. Empati kurabilme yetisi geliştiriyoruz. Bu da bu aynalama sürecini daha da güçlü kılıyor. So in that process, we have two people. We have a person who's talking about their grief, and then we have me, right? Or you in this case, right? Bu süreçte Evet. iki kişi var. Bunlardan bir tanesi yası olan kişi, diğeri de siz olsun. Siz olun. And what you're doing in these two dynamics, the autonomic dynamic and the limbic dynamic, is that you lose yourself into the other. Bu sistem içerisinde, otonom dinamik içerisinde ya da limbik dinamik içerisinde siz kendinizi diğeri içinde kaybediyorsunuz. Your focus is too much on the other. Odağınız çok fazla karşı taraf oluyor. So what you need to do is to lean back inside yourself, not necessarily physically, but you need to lean back inside yourself, feel yourself.
Yapmanız gereken şöyle bir arkaya yaslanmak. Bunu illa fiziksel olarak yapmak zorunda değilsiniz. Kendi içinizde şöyle bir arkanıza yaslanın. Şöyle bir kendinizi duyun. At the process of mirroring, so the autonomic nervous system, about 20% of the neurons in our brain are actually mirroring the other person, but 80% of our sensory system is not. So we need to connect with the parts of our own bodies that are not feeling grief. Çünkü aynalama süreci içerisinde sinir nöronlarımızın %20'si bu aynalama sürecine dahil olurken, karşı tarafı duyar ve hissederken %80'i bizle. O yüzden karşı tarafı aynalamayan, sizde olan ve size ait olan tarafları fark edin ve duyumsayın. So at the autonomic level, notice the parts of yourself that are not in grief, and afterwards go for Otonomik a seviyede, walk or something. otonomik seviyede yasta olmayan taraflarınızı, o yası duymayan, o yası hissetmeyen taraflarınızı fark edin ve ardından da uzunca bir yürüyüşe çıkın. Or take a shower. Ya da bir duş alın. And at the emotional level, don't fall into the other as much as you do. Pull back and stay with yourself more. Duygu seviyesinde de çok fazla karşı tarafın içine doğru düşmeyin. Şöyle kendinizi bir geri çekin ve daha çok kendinizde ve kendinizle kalın. Okay. Tamam? Ben soru sorabilirim. I have a question if I may. Please. Buyursunlar. Doğrudan bir kayıp yaşamadığımız halde ama yine de büyük bir yas yaşıyoruz. Buna ilişkin ne söylemek ister Marianne? We may not lost somebody per se directly, but we are all living a tremendous grief together. What can you say about that? I think the key is together. Bence buradaki işte anahtar sözcük birlikte olmak. The key is together in all the catastrophes that human beings have lived through. İnsanlığın yaşadığı bütün felaketleri düşünün. And I know, because human beings have been doing this for centuries, that catastrophes happen and we survive them, and we somehow will recreate our homes, recreate our societies, and try to make them better. And I think that is what we can do, that process. And also to not forget it, to not lose it. If you notice some of the things that have happened after Corona, is that people are behaving the way they used to, and there's some sense of the importance of what happened, and a sense of the value of acting on it together that has gotten lost again. And I think it's important to try to remember that. Yeah. İnsanlar yüzyıllardır felaketler yaşıyor, bunlardan sağ kalıyor. Sonrasında hep beraber yeniden evlerini, kentlerini, medeniyetlerini kuruyorlar. Ve işte bu sürecin içinde birlikte olmak ve bunu yaparken daha iyisini yapmak. Ama yıkılanı da unutmamak önemli. Bunun bir benzerini pandemide de yaşadık. Hepimizin pek çok deneyimi oldu ve artık onu geride bıraktığımızda bir takım şeyleri unuttuğumuzu da görüyoruz. Birliktelik hali, onun bize öğrettiklerini hatırlamak önemli. Ve bunun da bize hatırlatacağı bir takım şeylerin olması lazım. Onları hatırlayarak devam etmek önemli. The thing about trauma and also about grief is that our heart's open to it. Travma ve yasla alakalı olan şey şu ki kalbimiz buna açık. It is helpful for us all if we can hold some of that openness, but allow the pain to heal. Evet, bu açıklığı tutmak, buna izin vermek ama bir taraftan da acının da iyileşmesine izin vermek.
So we have a lot of comments have come in. Would you maybe translate those for me so I know where we are? Sure. Mhm. Yorumlarımız da geliyor. They're saying it's been very useful. People are thanking you. And they're thanking everyone who had involved in of this event. So they're mainly thank you messages, Marianne. Okay, great. Harika. Çok teşekkür mesajları geliyor chat kısmına. İnsanlar çok faydalı olduğunu söylüyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorlar. And sounds as if there are no more questions. Is that true? Evet, görünen o. People, yes, they are saying thank yous and again. Peki. Yes, many more thank yous. People are feeling a little bit sleepy now, some of them. Yeah. They're saying. Fair enough. Uykusu gelenler olmuş tabii, çok doğal. Mm. Teşekkürler. More thank yous are coming, Marianne. Thank you, thank you, thank Yes. Peki biz de Thank sizlere you. teşekkür ediyoruz. And thank all of you for coming tonight. And I wish you all the best with your future process. Geldiğiniz için, katılımınız için çok teşekkür ediyorum ben de. Gelecekteki içinde bulunacağınız süreç içinde en iyisini diliyorum size. Is there anybody that wants to make any final comments here? Kapatmak için İlknur ya da Didem. Teşekkürler Marianne. Yani bu birlikte yalnız olmadığınızı bize hatırlattığın için çok 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 teşekkürler. Thank you so much, Marianne, reminding us once again that we are not alone in this. We are together. Thank you so much. We appreciate that. You're most welcome. Rica ederim. And thank you for organizing this. I'm very, very happy to be able to. Tertip ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok çok mutlu oldum katılabilme fırsatı yakaladığım için. Halil, sana da teşekkür ederiz çevirinden dolayı ve işte. And a thank you to me, Marianne. Ben teşekkür ederim. Thank you for translating, Halil. Thank you. Thank you, my pleasure. Yeah. And maybe the four of us could stay for a little bit after and just talk for a bit. O halde o zaman katılımcılarımızı uğurlarken belki biz bir ayrı odada birazcık daha devam edebiliriz dördümüz. So I'll say goodbye to the rest of you and thank you for this time together and may the winds of the world be with you. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Dünyanın rüzgarları sizlerle olsun. Bye.